Adım Özkan Saraç. 43 yaşındayım. 15 yıldır sektörün içindeyim. Artvinliyim aslen. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim. 2 tane çocuğum var. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. 15 yıldır bu işin içindeyim işte. İyisiyle kötüsüyle. Sanat departmanı içinde dekor şefiyim. Sanat departmanı ne iş yapar? Sanat departmanı izledikleri herhangi bir filmi düşünsünler. Filmin içinden kostümleriyle beraber oyuncuları çıkarsınlar. Geri kalan her şeyde sanat departmanının eli vardır. Muhakkak vardır. Yani burası gibi komple dekordur. Dış mekandaysa illa bir yerine dokunulmuştur, dres edilmiştir, mobilyalar değişmiştir, boya yapılmıştır, duvar kağıdı yapılmıştır, yapılmıştır da yapılmıştır. Yani oyuncuları çıkarsınlar oradan, geri kalan bütün gördükleri her şeyde sanat ekibinin muhakkak bir dokunuşu vardır. Ben dekor ekibindeyim, dekor şefiyim. Ne kadar yıldır dekor şefisiniz? Ne kadar yıldır? 6 yıldır. 6 yıldır dekor şefiyim. Sanat ekibi dediğiniz şey eskiden, yani ben 2008'den beri bu işi yapıyorum ama o zamanla bu zaman arasında gerçekten çok büyük farklar var. O zamanlar ne çalışma saatlerimizde yani bir şey vardı, işte bu kadar, yani her zaman çalışıyorduk. Her repoda çalışıyorduk. Repoda, bizde tatillere repo deniliyor bu arada. Repolarda çalışıyorduk, geceleri çalışıyorduk, gündüzleri çalışıyorduk. Çünkü o zamanlar tek ekipti genelde işler. Tek ekiple çekiliyordu. Şu an 2 ekiple çekiliyor neredeyse bütün işler. Öyle olunca yani hele ki ulusaldaki diziler bir haftada yetiştirmek zorunda oldukları 100 küsür sayfa, yani neredeyse bir sinema filmi. Bunu yetiştirmek için tabii ki ekip habire çalış. Evet. Benim 52 saat hiç uyumadan çalışmışlığım var. Evet. Peki hangi iş? Küçük Sırlar diye bir işti. Onun final sahnesiydi galiba. İşte bütün oyuncular vardı. Balo malo falan filan. Yani oyuncular gidiyordu. Bir kısmıyla çekim yapılıyordu. Onlar gidiyordu dinlenmeye. Ekip hala orada devam ediyordu. Yani bu hazırlığıyla beraber. Önden bir 8 saat biz hazırlık yaptık oraya. Hazırlığıyla beraber 52 saat neredeyse durmadan çalıştık. Şöyle oluyor mesela, 52 saat sadece bütün ekip olarak çalıştık, onu da söyleyeyim. Yani bütün kamera arkası ekibi olarak. 52 saat eve gidiyorsunuz, uyuyorsunuz işte 10 saat, 12 saat. Ondan sonra kalkınca sanki orasına bir sünger çekmiş gibi, nereden kaldık hadi devam edelim gibi. Evli miydiniz o zaman? O zamanlar evli değildim muhtemelen. Evli kalamazdım herhalde. Mutluyum, çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. O kadar mutluyum ki anlatamam. Gerçekten yani sanat ekibinin bu kısmında olmaktan çok mutluyum. Çünkü setin kargaşasından kurtulmak beni o kadar mutlu ediyor ki, yani sette öyle bir kargaşa var, öyle bir kaos oluyor ki bazen her yerden bir ses, herkes bir şey söylüyor, her son anda istenen şeyler falan vesaire vesaire, o kadar çok şey oluyor ki setin, ama burada kendi programını yapıp, kendi işini yapıp işim bitti, tamam bu işim ne, bu kadar bitti, bu. Siz 3-2-1 motor denmeden öncesi, setten önceki kurulumu yapıyorsunuz. Evet. Aslında ben bir yere kadar ben yapıyorum. Şimdi sanat ekibindeki diğer arkadaşlarla beraber, yani ben nereden anlatayım? Pera Palas. Buradayız madem, Pera Palas'ta. Burayı yaparken mesela ben bütün Pera Palas'ı ve içini tamamen mobilyasız olarak hazırlayıp diğer dres ekibimize teslim ediyorum. Dres ekibimiz de onu giydirmeye başlıyor. İşte mobilyasını koyuyor, perdelerini asıyor, küçük abajurlarını, eşyalarını, objelerini, her şeyini koyuyor. Onlar giydiriyor. Ben bir yere gelip onları teslim ediyorum. Sonra giydirme işini onlar devam ediyorlar. Tabii şimdi mesela yani bir süreç oluyor çekimlerde. Mesela bir tamirat, bir onarım gereken bir sahne oluyor mesela. Bir yerden sonra onlar bir yere kadar çekip bırakıyorlar. Biz tamir ediyoruz. Onlar devam ediyorlar. Ya da öncesi ya da sonrası. Biz öncesini yapıp sağlam yapıp patladıktan sonra tekrar oraya döndürmemiz gerekiyor. Sizin içinde de onlar bize müsaade ediyorlar. Biz işimizi yapıp tekrar çıkıyoruz. Şimdi zaten buranın arkasını görse, aslında izleyenler gelip arkaları görseler her şeyi açık beyan anlayacaklar. Zaten mavilerden de belli. İzleyenler varsa görmüşlerdir. Bunlar birer kat. Üstleri mavi, üstleri şeyde tamamlanıyor. Bilgisayar efektiyle tamamlanıyor. Arkaları zaten çoğunun içine oyuncular girmediği sürece arkaları tamamen boş.
Yani bunları kutu gibi yapıyoruz sadece. Ön cephe bize bakıyor. Bize bakan taraflarını yapıyoruz. Arka taraflarını hiç. Yani biz sadece kameranın gördüğü yerle ilgileniyoruz. Kameranın görmediği bir yere herhangi bir şey yapmıyoruz. Şimdi sıralamadan önce şunu söyleyeyim. Yani yaptığım iş dolayısıyla birçok dönemde, o kadar çok dönemde çalıştım ki yani milattan önce 1000'den tutun ta 2100'e kadar aradaki bütün dönemlerde çalıştım. Yani dönemlerde çalıştım demek o yıllarda geçen filmlerde, dizilerde, sinemalarda dekor yaptım veya sanat asistanı olarak çalıştım. Bu da çok ayrı bir tecrübe. Mesela 2100 yılında geçen bir film yaptık. Kimsenin en ufak bir fikri yok. Yani tabii fikri var ama yani salt bir gerçeklik yok. Şimdi mesela burası 1919. Arşiv falan bakıyorsun, bir şeyler görüyorsun ama 2100 her şey tahmin yani. Ne yapabilirsin 2100'e? Hep yaratıcılıkla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz onlarda. Oradan ta 2100'e kadar birçok dönemde çalıştım. 2100'deki hangi işte sözünüzü? 2100'deki buğdaydı. Geriye dönüp izlediğinizde o 2100'ü tasvir etmek ya da milattan öncesini tasvir etmekle alakalı pişmanlıklarınız ya da mutluluklarınız oluyor mu? Yani 2100 özelinde ya da milattan önce özelinde demeyeyim de her izlediğimde bir pişmanlığım oluyor. Şuraya da şunu yapabilirmişiz, bunu da yapabilirmişiz, bunu da ekleyebilirmişiz buraya. Ama zaman olarak çoğu zaman sıkışık olduğumuz için ama izlerken muhakkak bir pişmanlığım oluyor. Dekor şefi. Şimdi dekor şefi olarak ben aslında burada çok kocaman bir organizasyon yürütüyorum. Yani dekor şefleri diyeyim, kendi özelimde olmasın. Yani kimi zaman bu sayı 100 kişiyi, 130 kişiyi buluyor. Ekip sayısı olarak, dekorda çalışan ekip sayısı olarak. Burada aslında yaptığımız şey o organizasyonu yürütmek. Yani mesela bir önceki işimizde çalışırken yaklaşık 120 kişilik bir ekip vardı. Bu ekip dediğimin içinde işte marangozlar, demirciler, boyacılar, ressamlar, sıvacılar, yeri geliyor camcı katılıyor, yeri geliyor elektrikçi katılıyor. Bu sistemi işte dengede tutman gerekiyor. Mesela herkesin bir sırası var. Mesela önce demirci başlar yapar. Onun üstüne işte marangoz gelir kaplar. Onun üstüne straforcu gelir sövelerini yapar. Onun üstüne boyacı boyasını yapar. Onun üstüne ressam gelir eskitmelerini yapar. Sonra elektrik işleri yapılır, camlar takılır. Yapılır da yapılır. İşte bu sırayı takip ederek o çalışanlara o süreleri verip o sürelerin içinde kalmalarını sağlayıp kimsenin işini aksatmadan yapmasını sağlayıp ve işin de sonunda doğru çıkmasını sağlamak lazım. En üstte production designer var. Onun altında bir sanat yönetmeni var. Diğer saydığım birimler bunun altında dengeli bir şekilde dağılıyor. Set dekoratörü, dresçiler, construction, prop master, standby'lar. Bunlar onun altında dengeli bir şekilde dağılıyor. Yani bu daha çok alt üst ilişkisi değil de herkesin beraber yapabileceği bir iş. Zaten herkes aynı dili konuşmazsa bu iş çıkmaz yani sonuç çıkmaz. 1,5 saat önce oldu. Mesela. Oluyor ama yani yapacak bir şey yok. Ne kadar düşünseniz de ne kadar programlasanız da her şey istediğiniz gibi olmuyor bir yerde. Yani işte şurada bir mancınık yapıyoruz. Herhalde söylememde bir sıkıntı yok. Bir mancınık yapıyoruz şurada şimdi. Onun altına taş sermemiz gerekiyor. Taşlı toprak. Konuştum toprakçıyla, okey. Resim istedim, okey. Yine içimize sinmedi. Gittim dün baktım alacağımız malzemeye. Yerini gösterdik. Tamam, okey. Geldi. İstediğimiz taşla alakası yok. Ve işte bunun için benim de hesap verdiğim yerler var. Şu an zaten arkada bana bakıyor. Çözebilecek misiniz? Çözdük bir şekilde. Çözdük bile onu. Ve kendi timinginize sadık kaldınız. Kendi timingime sadık kaldım. Evet. Çünkü ben kendime hep öyle bir 3 saat, 5 saat, kimi işlerde bir gün, 2 gün kendime veriyorum. Pay bırakıyorum ki geri dönülmesi gereken işler muhakkak oluyor dediğim gibi. En zor, en zahmetli işim. Şimdi ben çok ulusalda çok çalıştım. Ulusalda bayağı zor günlerim oldu. Ama arasından seçecek olursak Kurtlar Vadisi çok zordu. Gerçekten çok zordu. 6 gün, 7 gün çalışıyorduk. İşte 7 gün bir repo, 7 gün bir repo. Tek ekiptik. Haftanın 3 günü ormanda adam öldürüyorduk. Durmadan adam öldürüyorduk. Durmadan adam öldürüyorduk. Hep sabahlara kadar çalışıyorduk. Zaten şehir içinde çalışma imkanı hiç yoktu. İnsanlar ilgisi çok. Şehir içinde hep platoda, orman,
terk edilmiş metruk yerler. Oralarda çok çalışıyorduk. O işi sayabilirim. O işi hiç unutmuyorum. Ben çok oldu o. Bir de 2010 muydu? Yani bayağı da oldu. Onun üstüne Kırık Kalpler Bankası, Onur Ünlü'nün. O işte beni bayağı yormuştu. O da dediğim gibi işte şeyle başladık. Dekoruyla başladık. Setine girdik beraber. İşte setten çık dekora, dekordan sete. Yani 2 gün bir teknede yattık 2 gün. Tekneyi hazırlıyorduk. 2 gün o teknede yattık yani. Yattım dediğim 2 saat 3 saat uyuyup kalkıp devam etme gibi, o işte beni çok yormuştu. Peki kendinizi geliştirdiğiniz en öğretici işiniz? Yani burada çalışıyorum diye söylemeyeyim ama gerçekten Pera'nın 1. sezonu. Zeki Sarayoğlu'yla çalışıyoruz burada, production designer Zeki Sarayoğlu. Ondan da çok şey öğrendim. İşten de çok şey öğrendim. Onu 1. sıraya koyarım. İşte buğday dedim. 2100'de geçen iş. O da gerçekten yani yorucuydu o ama keyifliydi de yani. 2100'e şey yapıyor, aksesuar yapmak, o dünyayı kurmak, o da gerçekten keyifliydi. Sektöre nasıl bittim? Başladım. Yani okul bitti. O ara tabii radyo televizyondan bir sürü arkadaşım sektöre girdiler. Okul bittikten sonra. Ben aslında muhabir olmak istiyordum, spor muhabiri. Ama olmadı bir şekilde. İşte bir arkadaşım bir sinema filmi vardı. İşte oraya gel sen de başla bu sektöre. Bir bak, beğenirsen devam edersin, sen bilirsin yani. O işe başladık, öyle devam. Aslında işlerimin yani ayırt etmem yani. Ben şöyle bakıyorum, iş iştir yani sonuç itibariyle. Ben çalıştım, buradan paramı kazandım. Hakkını da verdiğimi düşünüyorum çalıştığım bütün işlerin. Dediğim gibi ulusalda çok çalıştım. 200-300 bölüm işim var. Oralarda gurur duyduğum, yani gurur duyduğum derken yani izlenme oranıyla hiç alakalı bir şey değil bence. Ben benim ve gördüğüm ekip arkadaşlarımın çalışmasıyla şey yapıyorum. Mesela Ufak Tefek Cinayetler işi 2 sezon çektik. Çok güzel işti. Bütün ekibi çok seviyorduk zaten. Ekip olarak çok iyi anlaşıyorduk. O çok iyi bir işti. Onu severim. Kuzgun dizisi vardı. O öyle. İşte geçen kışa doğru Antalya'da bir İngilizlerin bir işini yaptık. Orada da Türk ekip, diğer ekipler adına konuşmuyorum ama Türk ekip çok iyiydi. O işi de yani baş köşeye koyarım. Bir kere bol film izlemeleri lazım. Ama film izlerken yani düşünmeleri lazım. Bu nasıl çekilmiş olabilir? Yani şimdi film izlerken onu bir yandan düşünürse, gelip sonra böyle bir plato görürse her şey o kadar güzel yerine oturur ki. Yani çünkü kızımdan biliyorum. Benim kızım 11 yaşında. Yani kendisi cep telefonuyla filmler çekiyor. Bir gün bir baktım gerçekten önce genişini çekiyor, sonra durduruyor, geliyor böyle yakınını çekiyor falan. Kızım dedim yani nasıl şey yapıyorsun? Daha 7 yaşındaydı o zaman. İşte televizyonlarda öyle yapmıyor musunuz baba siz diye. Ben ona biraz anlatmaya başladım. Sonra işte böyle çalıştığım platolara getirdim, gösterdim. Böyle mi oluyormuş? Mesela düşünsenize, çocukların buraya geldiler. Bunun bu halini gördüler mavilerle falan. Bir de bunu aynı anda onlara televizyonda gösterirsen çocuk her şeyi bir anda anlayabilir yani. Bu nasıl yapılıyor, nasıl çekiliyor ve nasıl montaj ediliyor. Hepsini bir anda anlayabilir. Çalışmak isteyenlere de şunu off demesinler. Yani bu işe girdilerse off demeden, yani sadece öğrenmek için bile bu iş off demeden yapılır. Yani korkuttum mu insanları bilmiyorum ama sektör gerçekten çalışma olarak biraz zorlu olabilir ama çok eğlenceli. Gerçekten eğlenceli. Eğlenmeyi bilirseniz gerçekten eğlenceli. Hem çalışıp hem eğlenebilirsiniz. Zevkli. Yani burada bir dünya kurmak o kadar zevkli bir şey ki yani ben anlatamam bunu. Yaşamalarını isterim. Yani bence herkes, yapabilecek olan herkes bu işe başlamaya çalışmalı.